Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu minnoş çantanın yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yaz aylarında kız çocuklarımız için çok güzel bir çanta modeli ve koton ipten örüldüğü için de çok kullanışlı, yıkanabilir. Öncelikle motiflerden başlayarak anlatımı başlayacağım. Hadi tarife başlayalım, ne dersiniz? Dediğim gibi koton iplerim var, onlarla yapacağım. Öncelikle şu arada sarı gördüğünüz gibi göbek bölgesi var, oraya yapacağım. Bunun için şöyle de tığımı göstereyim. Ben 3,5 milim tığ kullanıyorum ama siz elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre numarayı büyütüp ya da küçültebilirsiniz. Öncelikle burada 7 tane zincir çekeceğim. Birinciyi çektim. Bu kilit zincirim. Şu şekilde göstereyim, yaklaşalım. Bu kilit zincirim arkadaşlar. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bundan sonra kilit zincirden sonra 7 tane zincir çekiyoruz ve şu en baştakinin içinden tığımızı geçiriyoruz ve ilmek kaydırma yöntemiyle şu şekilde kilitliyoruz. Ve şurada kalan ipimizi yürüteceğiz ve kalanını keseceğiz. Şöyle araya alıyoruz bunu ve buraya 3 adet zincir çekiyoruz. 2 ve 3. Şimdi buraya 12 tane ikili trabzan yapacağız. Bunu da sayıyoruz. Yani sayarken bu birincisi olmuş oluyor. Tığımızı bir kere doluyoruz ve içine 2 seferde görüyorsunuz. Bu ikili trabzan oluyor. Tekrar tığımı doladım. Aynı boşluğun içine ikinci kez 3. trabzanımızı yaptık. 4. trabzanımız. Tığımızdan ipimizi 2 kere çıkarttığımızda bu ikili trabzan oluyor arkadaşlar. Dolayıp 3 seferde ipliğimizi tığımızdan çıkardığımızda bu üçlü trabzan oluyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 12 adet olacak şekilde ikili trabzan yapıyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. Ben şimdi şunu şuradan keseceğim. Gördüğünüz gibi yeterince yürüttüm zaten. 2, 4, 6, 8, 10. Gördüğünüz gibi şu baştakine saymayı unutmayın. Çektiğimiz zinciri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 11 ve 12. yapıyoruz. Şurada zincirimizin başına görüyorsunuz, şurası değil, onun yan taraftakini batıyoruz. Zincirimizin içinden tığımızı geçiriyoruz. Burası biraz zorlayıcı olabilir çünkü koton ip olduğu için iplikte takılma yapıyor. Evet. Sonra iplik kaydırarak şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle içinden geçiyor ve kilitledik. Bir zincir çekiyoruz ve ipimizi buradan kesiyoruz. Bunu da bir dahaki sırada gene yürüterek gizleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu göbek bölgesi bitti. Şimdi şuradaki yaprak kısmını yapacağız. Bunun için de beyaz ipimizi alıyoruz. Şimdi dediğim gibi bunu yürüteceğiz. Keseceğim yani yaptıktan sonra. Şimdi şuradan herhangi bir boşluktan gördüğünüz gibi burada şu boşluklara batıyoruz. Bakın şuradaki aralar var ya, bu araların içinden şuraları yapacağız yani. Şöyle tepelere değil, şuralara değil, tam böyle trabzanın arasından batacağız yani şu boşluklardan, şuradan. Şimdi buradan herhangi bir yerden ipimizi alın. Ben şuradan başlayayım. Buradan ipimizi şu şekilde görüyorsunuz aldım ve kilitliyorum. Şuradaki ipim gördüğünüz gibi bunu yürüterek altta gizleyeceğim. 1, 2, 3 tane zincir çektim, kilitlediğim zincirle birlikte. Buraya 5 adet üçlü, bu sefer üçlü trabzan yapıyoruz. O da 1, 2, 3. Yani tığımızdan ipimizi 3 kere de çıkartıyoruz. 1, 2, 3. 5 adet üçlü trabzan olacak. 1, 2, 3.
Birazdan keseceğiz buradan. 1 2 3. Arkadaşlar bakın şuradaki zincirle beraber, ilk başladığımız zincirle beraber 1 2 3 4 5 adet üçlü trabzanız oluyor. Ve şimdi şuraya dikkat edin. Buradan ipimizi biraz gevşetiyoruz ve burada ilk yaptığımız zincirin şurada bakın tepesinden geçiriyoruz tığımızı ve bu ipi buradan tığımızı tekrar geçiriyoruz ve şu şekilde bunun içinden geçiriyoruz ve şöyle bir görüntümüz oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi burada bunu yaptıktan sonra 1 2 3 adet zincir çekiyoruz ve yandaki trabzanın arasındaki boşluğa tekrar 5 adet üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Dediğim gibi ipimizi tığımızdan 3 seferde çıkarttığımızda üçlü trabzan oluyor arkadaşlar. 1 2 3. Bundan 5 adet yapıyoruz. Dediğim gibi koton ip olduğu için biraz tığa takılma olayı oluyor. Orada biraz dikkatli ve yavaşça yapabilirsiniz. Şu şekilde. Bu ipimi birazdan keseceğim. Sizin de biraz işte üstü kapandıktan sonra kesebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi 5 adet 3 trabzanım yaptım. Şimdi burada tekrar göstereyim. Şu ilk yaptığımız trabzanın tepesinden batıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Ve burada uzattığımız ipimizi tığımıza tekrar alıyoruz. Ve şu şekilde arkadan doğru geçiriyoruz. Bakın. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Şuradaki kabartılar bu şekilde oluyor. Ve bunu bütün trabzanların boşluklarına uyguluyoruz. Tekrar yanındakine geçiyorum. 3 zincir çekip ve tekrar 5 adet üçlü trabzan yapıyoruz. 2 3. Arada böyle kazalar oluyor. 4 ve 5. Tekrar şu şekilde göstereyim. İlk yaptığımız trabzanın tepesinden batıyoruz. Şu şekilde. Bu uzattığımız ipi de şu şekilde içine geçiriyoruz tığımızın. Şöyle çekiyoruz ve şu şekilde bakın. Ve 3 zincir çekiyoruz. Şimdi şu ipi ben keseceğim şu arkada. Yeterince zaten altta kaldı. Tamam. Aynı işlemleri bütün boşluklara gelecek şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane daha göstereyim. Diğerini tamamladığımda diğer bu mor olan yere geçtiğimizi göstereceğim size. Şimdi 2 3 4 ve 5. Tekrar gösteriyorum. İlk yaptığımız trabzanın tepesinden şu şekilde tığımızı geçiriyoruz. Bu bol bıraktığımız ipi de tığımıza tekrar takıp ve şu şekilde içinden geçirip kilitliyoruz ve bununla birlikte 3 tane zincirimiz oluyor ve yan sıraya geliyoruz. Şurada birleşim noktasına geldiğimizde orada tekrar anlatıma başlayacağım ve mor ipimize geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar sonuncuya da geldim. Bunu da göstereyim. 5 tane 3 trabzan yaptım. Yine aynı yaptığım işlemi yapıyorum. Şu şekilde 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve şurada ilk başta yaptığım zincirin şu arka taraftan doğru şu şekilde geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bunu tekrar ilmeğimizi alıp şu şekilde içinden kaydırıp kilitliyoruz ve bir zincir çekip keseceğim. Gene dediğim gibi bir dahaki üst sırada bu ipleri yürütürken zaten kayboluyor arada. Şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi burada şimdi şu şekilde arkadaşlar dediğim gibi 12 adet trabzan, ikili trabzan ve üstünde de sayı mutlaka 12 adet şu yaprak bölümlerimiz var. 12 tane olacak. Bunlar üçlü trabzan haline. Şimdi şu mor olan yere geçeceğiz. Şimdi bunun için İşte ipimizi aldık. Burada da istediğiniz yerden gene başlayabilirsiniz. Şurada herhangi bu sefer şuralara yapacağız işlemimizi. Bakın şu aradaki boşluklar var ya, şu zincir çektik. Bunlardan başlayacağız. Şimdi öncelikle şuradan gene arkadan bir yerden ipimizi
çıkarıyoruz. 1, şimdi şu şekilde kilitleyelim. 2, 3, bakın. Şimdi 3 adet zincir çektik ve burada şöyle yapıyoruz ve bunu çektikten sonra şu diğer boşluğa şu şekilde batıp, bakın, 1, 2, üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2, 1, 2, 3 ve 2 zincir çekiyorum arada. Tekrar aynı yere 3 adet üçlü trabzan. 1, 2, ve 3 şu şekilde. Şimdi yanındakine, şuraya görüyorsunuz, hiç zincir çekmeden, şurada ipimi temizleyeyim. Bakın. Hiç ipimi zincir çekmeden şu yandaki boşluğa geçeceğim ama buraya 3 adet ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Bu köşedekiler üçlü olacak. Bu sırada sadece bu sıraya özel buradaki yaptığımız trabzanlar ikili olacak. 1, 2, 1, 2, 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Ve bundan gördüğünüz gibi burada 2 tane şu köşeyi oluşturacağız. İlk sırayı 2 tane olacak ve tekrar bir köşe yapacağız. Tekrar tığımızı doluyoruz ve şuradaki boşluğa tekrar ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane. Şimdi şu ipimi de keseceğim buradan. 2, şu şekilde ve bu da üçüncü ikili trabzanımız. Şuradan şu ipi ben keseyim. Yeterince zaten yürüttük. Şimdi şuraya bir köşe daha yapacağız. Bunun için tığımızı doluyoruz ve buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Hanımlar, köşeler üçlü. Bu sıraya özel. Buradakiler ikili, köşedekiler ama üçlü olacak. Tekrar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şimdi tekrar 1, 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar 1, 2, 3. 3 adet üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bunlar bizim köşelerimiz. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz. Hiç zincir çekmeden şu aradaki boşluğa tekrar batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz 3 tane. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şimdi tekrar doluyoruz ve bir köşe daha yapacağız. 2 tane ikili trabzanla sonra 3. köşemize geldik. Burada da dediğim gibi üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane. 2. Bakın. 2 ve üçüncüyü de yapıyoruz ve köşemizi tamamlıyoruz. Üçüncü köşemiz de oldu. Şimdi dördüncü köşemizi yapacağız. Tekrar tığımızı doluyoruz ve buraya ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane. Bunlar sadece bu ikili trabzan bu sıraya özel. Çünkü üstteki sıralar üçlü trabzan olacak hepsi. Tekrar yandaki sıraya geçiyoruz zincir çekmeden. Evet, gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Şimdi sonuncu köşemizi yapıyoruz ve üçlü trabzan yapıyoruz. Evet.
Şimdi son köşemizi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi burayı tamamlayalım. Yandaki sıraya geliyoruz. Şurada birleşim yeri var, önemli. Oraya göstereceğim. İlk de trabzanımızı yapıyoruz. Buraya 3 tane. Evet. Şimdi burada bir tane zincir çekmiştik yan sıraya geçerken. Bu bizim buraya yapacağımız 3 tane ikili trabzanın bir tanesi oluyor. Yani biz buraya 2 tane yapacağız. Bir de bu 3 olacak. Şimdi yana geçiyoruz. 1 2 arkadaşlar, gördünüz. Bir de şu 3. Bunun da şuradan tepesinden görüyorsun. Şöyle içinden doğru şu şekilde tığımızı geçirip ve şu şekilde bakın. Pardon. Şimdi şöyle ayrıntılı göstereyim. Şuradan tığımızı boşluktan geçiriyoruz ve şöyle ilmek kaydırma yöntemiyle şu şekilde gördüğünüz gibi kilitliyoruz ve üçlü trabzanımız olmuş oluyor, ikili trabzanımız. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Burada da tekrar aynı yöntem. 1 2 3 gördüğünüz gibi. Yalnız burada 4 tane zincir çekiyoruz. Çünkü bu trabzanlar artık üçlü yapacağız. Trabzanlarımızı. Üst sıraya geçerken de burada 4 tane zincir çektim. Tığımı doldum. Gene aynı şu köşedeki gördüğünüz gibi kenar yere gelip içine aynı şekilde 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Köşeler hep aynı. Tekrar bir takıldı. Dediğim gibi bu koton ipler takılıyor, biraz dikkat istiyor. 1 2 zincir çekiyoruz, tekrar aynı boşluğun içine üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane. Evet, köşemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi şuradaki boşlukları yapacağız artık üçlü trabzanlarımızı. Ve aralarda zincir çekmiyoruz arkadaşlar. 2 ve 3 şekilde. Bakın çok tatlı oluyor. Şimdi tığımızı doluyoruz. Tekrar bu boşluğa geliyoruz ve buraya üçlü trabzan yapıyoruz. 3 adet. Aynı şekilde diğer köşeye kadar o aradaki boşluklara üçerli trabzan yapıyoruz ve aralarda zincir çekmiyoruz. Bakın doluyoruz. Tekrar şuradaki boşluğa 1 2 3. Şimdi köşemize geldik. Aynı şekilde buraya tekrar köşemizi yapacağız. 2 3. Şimdi evet, köşemizi yaptık. Şimdi dediğim gibi aynı işlemi her yere devam edeceğiz arkadaşlar. Bütün boşluklara dediğim gibi zincir çekmeden şuradaki trabzanlar aralarındaki boşlukları batıp üçerli trabzan yapacağız 3 tane. İşlem bu. Köşelere geldiğimizde aynı şekilde köşelerimizi yapıyoruz. Aradaki boşluklara geldiğimizde de oralara da üçer tane 3 trabzan yapacağız. Şu şekilde bakın. Şu köşeyi de göstereyim. Artık şuradaki tekrar üst sıraya çıkmayı gösteririm. Dediğim gibi bu örnekten her şey yapabilirsiniz. Hırkalar, çantalar, cüzdanlar, battaniyeler. Çok güzel bir örnek. Ben bunu kızım için bir çanta yapacağım bu motiflerden, ama motifi göstermek için önceden sizinle bir paylaşım yapayım dedim. 3 gördüğünüz gibi battık. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere batıp köşemizi oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, şurada aynı işlemi yapıp şurada tekrar üst sıraya çıkma yerine geldiğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Gördüğünüz gibi burada gene 3 trabzanımı yaptım. Şimdi şu zinciri bir trabzan olarak sayıyoruz ve şimdi bu boşluğa 2 adet üçlü trabzanla yapıyoruz. Aynı alttaki sıradaki gibi 1
2 ve bunu da dediğim gibi bir trabzan olarak sayıyoruz ve şuradan boşluktan tekrar batıyoruz ve şu şekilde içinden geçip kilitliyoruz ve gördüğünüz gibi burada da bir trabzanımız, üçlü trabzanımız oluşmuş oluyor. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Tekrar son sıramız bu. Burada da gene aynı mantıkla 1, 2, 3, 4 zincir çekip tekrar aynı bu köşemizin içine batıp buraya tekrar bir köşe yapıyoruz arkadaşlar. Mantık bu. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Ve tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Köşelerimizi tekrar oluşturuyoruz. Şu şekilde bakın. Evet, 2 3 köşemiz oluştu. Tekrar aynı şu boşluklara üçerli 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bütün işlemimiz bu. Bu sıra zaten örneğimizin son sırası. Bunu da tamamladıktan sonra aynı şuradaki birleştirme işlemi gibi trabzanımızı yapıp birleştirip ipimizi keseceğiz ve motifimiz tamamlanmış olacak. Dediğim gibi işlem hep aynı şu şekilde. Üçlü trabzan. Evet, bakın. Evet, köşeye geldik. Tekrar tığımızı doluyoruz ve köşeye tekrar batıyoruz. Buraya köşemizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bütün aynı yaptığımız işlemleri yapıp burada motifimizi bitireceğiz. Buraya kadar gelip işleyeyim. Tekrar burada birleştirme ve motif bitimini paylaşacağım. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Dediğim gibi tekrar aynı şekilde şuraya 2 adet üçlü trabzanı yapıp buradaki zincirle beraber onu 3'e tamamlayacağım ve motifim bitmiş olacak arkadaşlar. Şu şekilde bakın, şöyle yapayım. Bunu şuradan batalım. Artık kilitledim. Gördüğünüz gibi bir zincir de çekeyim. Sonra bunları birleştirirken bu ipler çünkü kaybolacak. Merhaba arkadaşlar, ben motifimi yaptım. Gördüğünüz gibi motifimizi tamamladık. Şimdi bu motiften çantamızı oluşturmak için 14 adet motif yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde 14 adet motif ayarlıyoruz. Ben bunları yaptım. Şimdi şu şekilde göstereyim. Şöyle birleştireceğim. Şimdi bu 4 tane öne dikeceğiz. Şu 4 tane arkaya olacak ama 2 tane de şu şekilde gördüğünüz gibi alt kısmı, 4 tane de şöyle göstereyim. Şunlar yanlarda kalacak. 2'şer tane yanlarda. Hatta şöyle yapayım. Şöyle ters koyayım. Şurası arkası olsun. Şimdi bunlar da öndeki, şöyle. Bunlar da öndeki motifleri olsun çantamızın. Şu şekilde. Şunlar yan kısımları şu şekilde olacak. Yan kısımları ve 2'şer tane de şu taban, yani bunların şu şekilde şuraya birleşecek ve taban kısmı olacak. Toplamda 14 adet. Bir de kapak için olan kısmımız var. Onu sonradan yapacağız. Bunların şimdi birleşimini göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi birleştirmeye başlayalım. Ben sık iğne yöntemiyle birleştireceğim. Önce dediğim gibi şöyle uzunlamasına yapacağım ben. Şimdi siz farklı bir teknikte de birleştirebilirsiniz. Değişik teknikler var. Şu öncelikle 2 tane örneğimizi şöyle sırt sırta verecek, yani ön yüzleri dışarıda kalacak şekilde şöyle birbirinin üstüne denk getiriyoruz. Ve şu köşelerimiz var ya, ilk önce şu köşeden öbürkünün de şu köşesinden tığımızı geçiriyoruz. İpliğimizi alıyoruz, parmağımıza doluyoruz.
şu şekilde buraya bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sonra şu gördüğünüz gibi her trabzanın karşılıklı gelecek şekilde bir tane şu sık iğnenin tepesinden batıyoruz. Şu şekilde ve bir tane de karşıdakinden, zaten sayıları eşit olduğu için denk gelecektir. Aynı şekilde buradan da ilmek çıkartıp sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi buradan batıyoruz. Karşıdakinden de bakın aynı şekilde şöyle göstereyim. Bir buradan, bir de şu karşıdaki, arkadaki ikinci trabzanın tepesinden batıyoruz. Ve sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar üçüncüden ve görüyorsunuz arkadakini de üçüncüden denk gelecek şekilde çıkartıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde hepsinin kenarlarına şu şekilde bakın şöyle sık iğne yapıyoruz. Siz bunu bütün ip çeşitleriyle çalışabilirsiniz. Makrame olur, kağıt ip olur, yün ip olur. Bütün iplerle bu model olur ve çantayı da yapabilirsiniz. Dediğim gibi farklı ekleme çeşitleri de var. Onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde bütün sık iğnelerin üstüne dediğim gibi karşı karşıya gidecek. Çünkü zaten sayıları eşit. Burada hiç zorlanacağınızı düşünmüyorum. Şu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın şimdi şu karşıya kadar geleceğiz. Burada diğer motiflerimi ekleyeceğim ben. Bakın. Ve uzunca bir dediğim gibi şerit halinde yapıp sonra birleştireceğim çantamı. Bir de kapak kısmı var. Onu sonra yapacağız. Bunları bitirdikten sonra onun anlatımını da yapacağım. Şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi sık iğne ile motiflerimizi birleştirelim. Ben bunu 5 yaşında kızım var, onun için yapıyorum. Siz motif sayılarını büyütüp mesela çoğaltıp iki yerine önüne mesela üçer taneden 6 motif koyup da ya da motiflerinizi büyütüp de daha büyükler için de çanta yapabilirsiniz. Benim ipim koton bir ip olduğu için biraz takılma yapabiliyor. O yüzden biraz dikkatli yapıyorum. Ama dediğim gibi siz bütün iplerle çalışabilirsiniz. Her ipe bence bu model olur. Hatta bu motiflerden iki tane böyle ekleyip küçük cüzdan yapılıyor. Onlardan da yapabilirsiniz. Ağzına fermuar takıp. Şimdi şu köşeye kadar gelelim. Şu şekilde ikinciyi de şöyle üçüncü sık iğnenin tepesine de karşılıklı bunları da yapalım. Evet, şimdi buraya geldik. Burada şimdi iki tane daha motif ekleyeceğiz. Ve bu motifi ekledikten sonra bakın şu şekilde şunu koyalım. Şimdi şöyle iki tane daha motif alıyoruz elimize ve aynı şekilde içleri dışları içe bakacak şekilde ve ön yüzeyleri dışta kalacak şekilde. Burada da aynı şekilde bakın. Bakın. Şimdi şuradan tığımızı geçiriyoruz ve bu motifleri de aynı şekilde aynı tığımızın içine geçiriyoruz. Bakın şöyle. Şu şekilde. Şöyle hepsini bir kilitliyoruz arkadaşlar. Bakın 4 tane motifim oldu. Ve görüyorsunuz şu şekilde yanına getiriyoruz. Şuraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Aynı öbürkünün boşluğuna şuraya. Ve aynı şekilde bu motiflerimi de her sık iğnenin üstüne gelecek şekilde bakın aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece yandaki iki motifi bunu eklemiş olduk. Şu şekilde bakın.
Hepsini bunu eklemiş olduk. Şimdi aynı bütün sık iğneleri yani denk gelecek şekilde sık iğne ile birbirine birleştiriyorum. Bakın şimdi şuradayım. Birinci, şimdi ikinciyi de birleştirelim. Evet. Ve şöyle üçüncü. Dediğim gibi işlem aynı. Sık iğneleri birbirine denk gelecek şekilde ayarlayıp trabzanlarımızın üstünü sık iğne yaparak motiflerimizi birleştiriyoruz. Bakın. Şimdi evet, bunu da bu şekilde karşıya kadar, buraya kadar geleceğiz. Çok basit bir yöntem. Dediğim gibi bu sizin hoşunuza gitmiyorsa siz farklı bir yöntemle de birleştirme yapabilirsiniz. Ama ben bu yöntemi seviyorum ve sık iğne yöntemiyle birleştirmeyi tercih ettim. Siz de dediğim gibi hangi yöntemi seviyorsanız onunla birleştirebilirsiniz. İğneyle de yapabilirsiniz. Bunu yapamıyorum derseniz iğneyle o da olur. Ben bu yöntemi tercih ettim. Evet arkadaşlar, sonuncuyu da yapalım ve tekrar bu motif eklemeyi tekrar size göstereyim bir kere daha. Şimdi şurada tekrar geliyoruz, görüyorsunuz şu iki motif boşluğuna. Şimdi burada tekrar bir iki tane daha motif alıyoruz. Şu şekilde dediğim gibi ön yüzeyleri dışta kalacak ve şu aynı tığımızın içine şu köşedeki boşluklardan, ipimiz içeride kalmış, onu çıkarayım. Şimdi birinciyi aldık, ikinciyi de ön yüzeyi tekrar dışta kalacak şekilde. Şimdi bunların hepsine bir seferde sık iğne ile kilitliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu kilitledikten sonra son aldığımız şu gördüğünüz gibi iki tane motif şu çeviriyoruz ve tekrar buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi şunu göstereyim ben size. Şu şekilde bakın. Şöyle, evet. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu da böyle birleştirince böylece bu şekilde gördüğünüz gibi burası birleştiriyoruz. Sonra bu taraflarını birleştireceğiz. Öncelikle ben iki önde, iki arkada, iki de tabanda olan kısmını birleştireceğim. Yani 2, 4, 6, 8, 10 adet. 10 adet motifi bu şekilde yan yana birleştireceğim. Sonra kenar kısımlarını yapacağım. Burayı tekrar hızlıca birleşimini yapalım. Ve diğer motif birleştirirken tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi şöyle açayım, tekrar göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10. adet motifini de ekledim. Şurada en son şu köşede gördüğünüz gibi bunun da içine bir tane sık iğne yapıyoruz ve burada ipimi şöyle bir kesiyorum. Şu şekilde bakın. Böyle kaldırayım kamerayı. Şu şekilde diyeyim. Şimdi burası 2 tane ön, bir taban, 2 tane taban, pardon 4 tane ön, 2 tane taban, 4 arka. Şimdi şunları da birleştireceğim ben. Şimdi buraya şu yanlar var, bakın. Şu şekilde 2 tane yan, 2 tane de bakın şuraya 2 tane, hatta şöyle göstereyim. Şöyle tabanda yanlara doğru da 2'şer tane var ve sonra bunları yaptıktan sonra şu araları birleştireceğiz ve komple çanta haline getireceğiz. Üst taraflarını sık iğne işleyeceğim.
Şimdi dediğim gibi şimdi şuraları da birleştirelim. Bakın. Şuralar var ya, şimdi bunları bu tarafları birleştireceğiz. Şu şekilde tutuyoruz. Bu ipleri hepsi gizlenecek ve arkadaşlar temiz bir görüntü olacak. Yani bunları gizlemeyi unutmayın. Ben de yapacağım onu. Şimdi ipimizi alalım. Şu şekilde bakın. Gene aynı şekilde köşelerden batıyoruz. Buraları ilk sık iğne ile başlıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz buraya. Bakın, hatta ben şöyle yapayım. İpimi içeri koyayım ikisinin arasına. Şu şekilde bakın. Şöyle. Boşluktan battık. Yaklaştırayım. Battık. Bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra gene aynı dediğim gibi trabzanların tepelerine batıp karşılıklı tabi aynı şekilde birleştirme işlemini yapıyoruz. Dediğim gibi her türlü iplikten her renk yapabilirsiniz. Benim kızım bu rengi çok seviyor. Bu ara ben o yüzden bu renklerden yapmak istedim. Siz ama her renkten çalışabilirsiniz. Dediğim gibi kağıt ipten çalışabilirsiniz. Makrome ipten çalışılabilir. Ondan da çok güzel olur ve o da sağlam ve dayanıklı olur. Ben koton ip tercih ettim. Yazı daha uygun olur diye düşündüm. Şimdi bu şekilde şuraya dediğim gibi hep bütün trabzanların tepelerine batıp karşılıklı birleşimimizi yapıyoruz. Sık iğne şeklinde birleştiriyorum ben. Dediğim gibi sizin beğendiğiniz başka bir yöntem varsa ona da yapabilirsiniz. Yani hiç yapamıyorum derseniz de iğneyle bile yapabilirsiniz. Güzel olur. Renkli mesela yapabilirsiniz. Farklı bir renkten mesela beyazla yapabilirsiniz, sarıyla yapabilirsiniz. Bu şekilde sık iğne ile aynı gösterdiğim şekilde birbirine kilitliyoruz bunları. Sonra bu tarafı gösterince diğerlerinin hepsine aynı işlemi uygulayacağız. Ben burayı göstereyim. Diğer motiflerimize de aynı işlemi uygulayacağız. Farklı bir işlem yok. Sonra yanların birleşimini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu sonuncu trabzanları da yapalım. Bir. Evet. Şu. İki. Ve şurada da üçüncüsü var. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi buraya da geldik. Burada da görüyorsunuz şuradan sık iğnemiz geçiyor. Aynı şekilde şuraya bakın. Şöyle. Aynı burada düzlükte olması için şu şekilde bunları da şöyle tutalım. Bakın şöyle. Şurada bir sık iğne yapıyoruz. Bu sık iğnenin bakın göstereyim tekrar. Şuradaki sık iğnenin alt tarafından doğru batıyorum ben. Dediğim gibi siz farklı bir yöntem yaparsanız o da olur. Şu şekilde ve buraya da bir sık iğne yapıyorum ki buranın devamı gibi olsun. Şimdi tekrar gördüğünüz gibi şu boşluk var ya battığımız oraya bakın. Alttakinin bakın şimdi. Şuradakine de batın ve şu alttakinin de boşluğuna bakın şu şekilde batın ve bir sık iğne yapın ve geri kalanı da aynı şekilde trabzanların üzerine aynı işlemleri yapıyoruz. 1 2 şöyle saklayayım ve üçüncüsü. Bakın.
Şurayı da yapayım, nasıl göründüğünü göstereceğim. Bir, iki, bakın şimdi şöyle açayım şuraya. Bakın, gördünüz mü? Hem buradan hem de buradan böyle bir düzgün bir görüntü oluyor. Bakın şu şekilde göstereyim size. Aynı işlemi bütün buradaki boşluklarımız için yapacağız arkadaşlar ve sonra yanları birleştirmeye geçeceğiz. Dediğim gibi ben buraya kadar bir bitireyim, size göstereyim. Diğerlerini aynı şekilde yapıp yan birleştirmelere geçeceğim ben de. Bu şekilde. Dediğim gibi denk gelecek şekilde yapın. Zaten sayıları aynı olduğu için kolay olacaktır. Sonuncuyu da yapıyorum. Ve şu aradaki boşluğa bir tane, gördüğünüz gibi buraya da bir sık iğne yapıp ipime keseceğim. Arkadaşlar bir tane şöyle kilit yapayım. Sonra zaten birleştireceğiz bunları da. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüm ve hepsine aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Sonra yanları yapmaya gideceğiz. Evet arkadaşlar, motiflerimi birleştirdim aralarında. Şimdi şu yanlardaki için önce şu ikisini gene aynı şekilde, bu şekilde dışları içe bakacak şekilde, düzleri de size bakacak şekilde ayarlayın ve şuralarını birleştireceğiz sadece bir kısmına. Şimdi buraları birleştirdikten sonra çantamızın bunları da tabii böyle birleştireceğiz tek tarafından. Bunları birleştikten sonra çantamızın kenarlarına doğru bir birleşim yapacağız. Önce dediğim gibi aynı şekilde gene uç taraflarını birbirine sabitliyoruz şu şekilde. Bakın. Şöyle sabitleyelim. Aynı demin yaptığımız gibi. Her birinin üstüne birer sık iğne gelecek şekilde her bir trabzanın birbirine sabitliyoruz, birleştiriyoruz daha doğrusu. Evet arkadaşlar, aynı işlem. Yani sadece burada tek bir yüzünü yapıyoruz. Yanına eklemiyoruz. Sadece şu yüzünü birleştiriyoruz. Bunları da aynı şekilde bu yüzünü birleştirip geliyorum. Arkadaşlar ben parçalarımı da şu şekilde tek kısmından birleştirdim. İki tarafı da. Bakın siz istediğiniz yönden de başlayabilirsiniz aslında. Ben böyle bir yöntem uygun gördüm. Şimdi şu gördüğünüz gibi iki tane önde, iki arkada şu taban kısmımız. Şimdi bu taban kısmımıza bunu ekleyeceğiz. Yalnız
Onu da şöyle şu şekilde yapacağız. Bu yanları da bunu ekleyerek yapacağız. Bu şekilde önce buradan başlıyoruz. Bakın arkadaşlar, buradan başlayacağız. Şöyle bu köşeyi birleştireceğiz. Sonra burası. Şimdi bunu beraber yapalım. Biraz yaklaştıralım. Şuradan ipliğimizi de alalım. Şimdi önce dediğim gibi, şimdi şu şekilde olacağı için önce ama şuradan başlıyoruz. Bakın şimdi tekrar aynı şekilde ön yüzeyleri size bakacak şekilde, arkaları şöyle iç içe gelecek. Burada tekrar aynı şu köşe başlarımız var ya, oradan gene ilmeğimizi alıyoruz. Şu şekilde öbür tarafının içinden geçirip sık iğnemizi şuraya bir kitleyelim. Sonra aynı şekilde arkadaşlar trabzanların üstüne batıp karşıdakinin üstüne batar gibi aynı şekilde işlemimiz hep böyle. Aslında çok basit bir işlem ve çok pratik bir çanta. Bu motifleri inanın ben nasıl diyeyim size, 2 günde bitirdim bütün motifleri. Yalnız şu şekilde hani kapağını daha yapmadım, onu beraber yapacağız. Ama çok da güzel ilerleyen bir örnek. Çok da tatlı duruyor. Bence kız çocuklarına çok yakışıyor bu çantalar. Ben de kızıma bir tane hediye yapmak istedim. Hem de bunu sizinle paylaşmak istedim. Belki benim gibi kız çocuklarına hediye yapmak isteyenler olur ya da yeğenlerine, torunlarına. Anneannelerimiz, babaannelerimiz var. Onları yapmak isteyenler olur diye ben de bunu sizinle yaparken ben de paylaşmak istedim. Dediğim gibi siz istediğiniz iplik türünden yapabilirsiniz. Bu ip de çok güzel olur. Koton ipler biliyorsunuz yazın çok kullanışlı oluyor ve her türlü örgüyü de yapabilirsiniz bu iplerle. Hırkalar, biliyorsunuz yazın bu delikli salaş kazaklar oluyor, içine body giyilen, onlardan aynı şekilde bu motiften yapabilirsiniz. Çantalar, mesela 2-4 tane bu motiften önlü arkalı şu şekilde ağzına fermuar takıp mesela el çantaları, cüzdanlar yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben kızıma hediye yapmayı tercih ettim çanta. Kendimce de yorumlamaya çalıştım ve sizinle paylaşmak istedim. Umarım siz de yaparsınız. Yapıp bana geri dönüş de yapabilirsiniz. Instagram adresim var. Edda Tasarım, o da aynı YouTube sayfamla. Oraya da beklerim sizi. Orada da kağıt ipten çok güzel çantalar yapıyorum. Onlara da bakabilirsiniz. Bu benim sayfamda da bir ilk oldu. Oradan da bakabilirsiniz. Benimle oradan da yaptıklarınızı paylaşabilirsiniz. Şimdi şu birleşim yerindeyiz arkadaşlar, görüyorsunuz. Orayı da aynı bu şekilde sık iğne yaparak, bakın şöyle denk getirelim. Şuradan boşluğa batıyoruz ve buradaki boşluğa da bir batıyoruz. Bir adet sık iğne yapıyoruz ve sonra şu şekilde karşı yan tarafta görüyorsunuz motiflerinde boşluğuna batarak şöyle sık iğnemizi yapıyoruz ve devam ediyoruz. Burada olay bu. Yani her trabzanın başına gelecek şekilde birleştirerek sık iğne yapmak. Bence çok keyifli ve yapımı da çok kolay. Çocuklarına hediye yapmak isteyen ya da yeğenlerine, dediğim gibi çok güzel bir fikir bence. Bir deneyin derim. Bir şans verin bu örneğe. Dediğim gibi ben genelde kağıt ipte çalışıyorum. Bu ipten ilk kez bir proje hazırladım. O yüzden ben de heyecanlıyım açıkçası. Sonuç nasıl olacak? Ben de ilk kez yapıyorum. Sizinle birlikte. Şimdi arkadaşlar şunu da şöyle, bunu da buraya kadar gelelim. Şu dipte burada tekrar devam edeceğim. Da son trabzanımızın gördüğünüz tepesine de battım. Burada şunları da görüyorsunuz. Şunları da şimdi birleştirelim. Yani boşluklarımızı şuradan birleştirelim. Şimdi bunları birleştirdik. Şimdi bu şurayı gördüğünüz gibi böyle köşe döneceğiz. Bakın şöyle çantamızın kenarına ekleyip ve şu şekilde olacak. Bakın buraya köşemiz var. Yani şimdi bu köşeyi yapacağız. Şimdi bunun için de gene aynı şekilde burada şimdi geldik. Şu köşeye bir kere batmıştık. Gördüğünüz gibi.
Şimdi şuradakini değil de bunun içinden de tekrar geçiriyoruz. Bakın şuradaki köşemizden de tekrar batıyoruz ve buraya da bu yandaki köşeyi de birleştirmek için buraya da bir sık iğne yapacağız. Şu şekilde ve şimdi şurayı birleştireceğiz arkadaşlar. Yine aynı, bakın şurada tekrar aynı 3 trabzanlarımızın tepelerine batıyoruz ve dönmüş olduk yani aslında bu köşeyi de. Aynı şekilde bakın şu şekilde aynı şekilde birleştiriyoruz. Dediğim gibi trabzan sayıları eşit olduğu için hiçbir şaşırma olmaz burada. Hani merak etmeyin. Örgünüz düzgün bir şekilde birleşir. Bakın. Bakın şimdi. Evet. Buradan devam edelim. Ben yanlış yere mi battım? Arada böyle şeyler olabiliyor. Kusura bakmayın. Şu şekilde. Göremeyebiliyoruz. Kontrol ediyorum arada. Siz de edin yaparken. Bakın. Üçüncü. Şimdi arkadaşlar buraya kadar birleştirelim. Köşede tekrar bu tarafa doğru döneceğiz. Evet arkadaşlar, bu köşeme kadar geldim. Gördüğünüz gibi ilk köşeden tekrar bir sık iğne yaptım. Şimdi bu örneğimizi yan çevireceğiz. Yani bakın şöyle şu şekilde kapanacak burası. Yani duvarını tamamen birleştirmiş olacağız. Burada da aynı deminki gibi şurada görüyorsunuz. Buraya tekrar batıyoruz ve şurada arkadaki köşenin boşluğunu tekrar batıp buraya bir sık iğne yapıyoruz ve geri kalanı aynı şekilde trabzanların üzerine bir adet sık iğne karşılıklı gelecek şekilde. Aslında bu kadar basit arkadaşlar. Hiç gözünüz korkmasın. Yapacak olanlar hemen ip alıp başlasın diyorum. Göreceksiniz ki sizde aslında yapımı çok basitmiş. Yani hiç korkacak bir şey yok. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir çanta bence bu. Kız çocuklarımız için çok güzel bir model. Bakalım bu neredeymiş? Tekrar kontrol edeyim. Arada karıştırabiliyorum çünkü. Bakın karıştırmışım da. Sadece şu birleşim yerlerine biraz dikkat ederseniz geri kalanda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi birleşim noktasına tekrar ben bakayım. Evet, birinciyi yapmışım. Şöyle ikinciden de geçiriyorum tığıma. Ve üçüncüden de şöyle arkadan bir bakayım. Evet. Evet. Şimdi diğer sıraya bir geçeyim. Evet arkadaşlar, tamamdır. Şimdi dediğim gibi arada böyle karıştırma olabilir. Olsun, sıkıntı değil ama genel olarak kolay ilerleyen ve kolay üreyen bir örnek. Şimdi ben bunu şu şekilde karşıya kadar birleştireceğim arkadaşlar. Burada da aynı şekilde şuraya gelince şu birleşim yerini gösteririm ama burada da bir şey yok. Aynı gördüğünüz gibi iki uçları birbirine geçirip aynı şekilde sık iğne yapacağız. Burada şu köşe başlarına kadar geldik. Şurada gördüğünüz birleşim yerleri var ya, bu ön tarafta. Şu iplerimizi şöyle arkaya alalım. Hatta şöyle yapalım, onu şöyle tığla içeri doğru ben bir çekeyim. Sonra bu ipleri arkadan doğru ben yürüteceğim arkadaşlar ve öyle kesim işlemi yapacağım. Şimdi şuradaki ipi de arka tarafa doğru çektikten sonra, dediğim gibi ip koton ipi olduğu için biraz fazla takılıyor tığa. Evet, şimdi şu şekilde ipimizi de arka tarafa aldık. Şimdi şurada şu ilk birleşim yerine bir sık iğne yaptıktan sonra şunları görüyorsunuz. Birleştirmiştik ya. Şimdi onun en sonuncusunun içinden tığımızı geçiyoruz ve karşıdan da gene aynı şekilde bakın. Aynı şekilde onun içinden geçirip buraya da bir sık iğne yapıyoruz. Ki
ki burası böyle direkt buraya geçerseniz şuraya, burada bir toplanma yapabilir. Sonra bu yandaki motifin şurada gördüğünüz köşelerinden tekrar bir adet sık iğne yapıyoruz ve aynı şekilde motiflerimizin yani trabzanların tepelerine batarak sık iğne yaparak burayı birleştiriyoruz. Burayı birleştirelim arkadaşlar. Sonra bu öbür tarafı da aynı şekilde burayı birleştirdikten sonra bunu da aynı şekilde gösterdiğim şekilde yapıp burayı birleştiriyoruz ve çantamızın büyük kısmını bitirmiş oluyoruz, öyle söyleyeyim. Sonra üst kısmına geçeceğiz. Dediğim gibi ben buraya kadar gelip aynı şekilde birleştirip ipimi kesiyorum. Burayı da birleştiriyorum. Diğer ilk gösterdiğim şekilde. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ben birleşimimi yaptım. Gördüğünüz gibi bakın şu şekilde. Burada yalnız ipimi koparmayacağım ben. Burayı şöyle ilk önce bir sıra sık iğne geçeceğim. Hatta 2 sıra sık iğne geçeceğim. Oraya geçince şu şekilde bakın. Şimdi buradan tekrar başlıyoruz ve şuralara sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunların aralarındaki boşluklara yapabilirsiniz. Bakın şöyle yapıyorum. Bakın. Şimdi bu aradaki şuraları yapıyoruz. Bakın tepelerine değil, iç kısımlarından batıp sık iğne yapıyoruz ve bu sırayı böyle tamamlayacağız. Bakın. Sık iğneyi bütün ağız kenarına yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce ben bu ilk birleşimi sık iğneyle yapıyorum. Şuradaki iplerimizi de şöyle içeride yürüterek kaybedelim. Şuraya da bir tane, şuradaki görürsünüz yeri, buraya da bir tane sık iğne yapıyoruz. Burayı atlamayın. Çünkü direkt buraya bir sık iğne yapmadan buraya geçerseniz burası toplama yapar. O yüzden oraya da bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi birleşim yerlerinin üzerlerine bir tane sık iğne yapmadan geçmeyin. Şimdi şu şekilde. Şurayı da göstereyim. Sonra dediğim gibi bütün kenar ağız kısmına aynı şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Evet bakın şurada hani birleşme yeri var. Buraya da dediğim gibi bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Buraya atlamayın. Sonra yanındaki boşluğa batıp tekrar sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bütün ağız çevresini bunu yapıp diğer işlemimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bir sıra sık iğnemi bütün çantamın ağız kenarına uyguladım. Şimdi burada başladığımız noktaya geldik. Burada 3 adet zincir çekiyoruz ve bir sırada bütün kenarları ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Siz sık iğne de yapabilirsiniz isterseniz ama ben ikili trabzan yapacağım. Bütün sık iğnelerin şöyle tepelerine batıp ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde. Şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi bunun hepsini yapıp tekrar devam edelim. Bütün sırayı ikili trabzan yaptım. Burada şu başladığım noktaya geldim. Burada ilk baştaki trabzana batıp şöyle
Gördüğünüz gibi ilmek kaydırma yapıyoruz ve ben bir sıra daha ikili trabzan yapacağım. Bunun için 3 adet zincir çekiyorum. Aynı şekilde bütün trabzanların tepelerine batıp ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bir sıra daha ikili trabzan yapıp tekrar burada birleşim işlemi yapacağız. Bütün sıraları ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Burada aynı şekilde iplik kaydırma yöntemiyle sıramı birleştirdim. Şimdi burada şu arada ipimiz geçecek, onu yapacağız. Şu şekilde onun için ben böyle trabzan atlayıp kutucuk şeklinde yapmayı düşünüyorum. O yüzden buraya 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çektim. Tığımı bir kere doladım. Bakın şimdi şuraya şöyle göstereyim. Şuraya değil, şu taraftaki boşluğa batacağız arkadaşlar. Yani iki tane trabzan atlamış oluyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İki tane atlıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bakın. İki tane atlıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, iki tane trabzan atlayıp boşluğuna batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir ikili trabzan atlıyoruz. Bu şekilde bütün sıraları böyle bitiriyorum arkadaşlar. Buradan dediğim gibi kordon ipimiz geçecek. İstediğimiz yerden geçirebilirsiniz. Hani sıkıntı olmasın diye. İstediğiniz yerlerden geçirebilirsiniz. Şimdi bütün sırayı tamamlayalım. Ondan sonra tekrar birleşim yerinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Burada gördüğünüz gibi 2 adet trabzanımız kaldı. Önemli değil, sizin bir adet kaldıysa da sıkıntı olmaz yani birleşim yerinde. Şimdi burada bir tane zincir atlıyoruz. Hani burada zincir çekmiştik ya 5 tane. Oradan tekrar şu şekilde bakın kaydırma yöntemiyle birleştirdik. Şimdi 1, 2, 3 adet zincir çekiyoruz ve bunların içlerine tekrardan trabzanla dolduracağız arkadaşlar. Şuradaki trabzan yapmıştık ya, ikili trabzan. Bu sırayı aradan kordon geçireceğimiz için hani şu boşluk mesafelerini ayarlayamayan arkadaşlar için bence bu daha pratik olur diye düşündüm. Benim için yani istediğiniz yerden kordonunuzu geçirebilirsiniz. Daha rahat olur. Hani sayılarını hesaplayamıyorum derseniz ben böyle bir yöntem buldum. Bu şekilde bir tane boşluğa yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde verdim. Bir zincir çekmiştik. Bir tane de zincirin tepesine. Evet, bir adet boşluğa ikili trabzan. Bir adet bu zincirin tepesine batıyoruz ve buraya da bir ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Bir adet boşluğa, bir adet trabzanın tepesine batarak aynı trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir adet boşluğa, şu şekilde bir adet trabzanın üstüne, bu şekilde bütün sırayı tamamlıyoruz. Üstüne bir kat daha ikili trabzan yapıyoruz. Sonra görüşüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci sıra sık iğnemi de yaptım. Tamamladım. Burada birleştirdim. Şimdi çantamızın son sırasını yapacağız burada. Ana gövdesini. Burada bir sıra sık iğne geçeceğiz arkadaşlar ve bitireceğiz. Dediğim gibi aynı şekilde birleştirdikten sonra şuraya ve bir sıra sık iğne yapıyoruz ve işlem bundan ibaret arkadaşlar. Çantamızın tamamıyla örümü bitmiş olacak. Bakın şu şekilde tepelerine batıyoruz. Yani ana gövdesi bitmiş olacak. Üst kapak kısmına geçeceğiz. Öncelikle dediğim gibi buraya bir sıra sık iğnemizi tamamlayıp gelip burada birleştirip bitiriyoruz. Ve sonra kapak kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kapak kısmına geçiyoruz. Kapak kısmında aynı bu şekilde şunları yapmıştık. Bir çiçeğimiz var. Ben yalnız kapak kısmında şu çiçeğin yaprak kısımlarına bir sıra daha yapmak istiyorum. O yüzden tekrar o işlemi göstereyim. Aynı şekilde aslında mantık aynı, bunun gibi yapacağız. Şuradaki boşluğun birinden şu şekilde tığımızı geçirip ve ilmek alıyoruz ve bunu şurada kilitliyoruz ve 1,
2, 3, 4 zincir çekiyoruz. 5 adet üçlü trabzan yapıyoruz. Bu ikincisi. Saydığımız zincirle beraber 2 oldu. Bakın onu da sayın. 3, 4 ve şöyle takıldı gene ve 5 ipimizi bırakıyoruz. Şurada zincirin görüyorsunuz şu tepe boşluğundan tığınızı geçiriyorsunuz. Bıraktığınız ilmeği tığa alıp tekrar geriye çekiyorsunuz. Aynı buradaki gibi ve 1, 2, 3 adet zincir çekiyoruz. Yandaki şu boşluğa görüyorsunuz. Aynı şekilde 5 adet üçlü trabzan yapıyoruz. İpimizi de şurada yürütüyorum. 5 adet üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı aşağıdaki mantık zaten yaptık biliyorsunuz çiçeklerdeki gibi. 3, 4 ve 5 arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Sonra hepsi zaten aynı şekilde burada yaptığımız gibi aynısını tekrar edeceğiz. İlmeğin tepesinden doğru şöyle tığımızı geçiriyoruz. İlk ilmeği tığ alıp ve çekiyoruz arkadaşlar. Olay bu, zaten yaptık biliyorsunuz. 2, 3 zincir çekip yandakilere hepsine aynı işlemi yapıp geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sırada aynı şekilde hiç artım yapmadan burada da 12 tane, burada da 12 tane var. Yalnız şurada zincirlerinizi çekerken biraz bol çekmeye dikkat edin. Örnek hani sayı artmadığı için kasma yapmasın. Şimdi aynı şekilde şurada şunlar var ya yapıyoruz. Şimdi bunları yapacağız. Şimdi gene bir yerden başlıyoruz. Bakın şu şekilde şuradan bir yerden ben başlayayım. Şöyle şuradan başlayayım. Şimdi buradan ipimizi kilitliyoruz. 1, 2, 3, 4. Ben 4 adet zincir çektim. Şimdi şuradaki boşluğa geçiş yapıyoruz. Buraya da 1, 2, 3. Aynı şuradaki mantık arkadaşlar. Köşe oluşturacağız. Aynı buradaki yaptığımız işlemi yapacağız. Yani bir değişiklik yok. 3 adet üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2 adet zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa 3 adet üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şu şekilde aynı bildiğimiz normal yaptığımız hani küçük motif şuradaki yaptığımız gibi köşeye yaptık. Ve burada da hiç zincir çekmeden bir yan sıraya geçiyoruz ve buraya 1, 2. Bu sıra ilk sıra sadece köşeler üçlü trabzan. Diğer mesela yaptıklarımız ikili trabzan olacak arkadaşlar. 2 ve bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz ve yan sıraya geçiyoruz. Burada da tekrar ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın ve köşeye geçiyoruz. Buraya da üçlü trabzan yapıyoruz. Biliyorsunuz köşeler üçlü trabzan. 3 adet 2, 3, 1, 2, 2, 3. Şu şekilde bakın. Köşelerimiz oluşmaya başladı. Bu sıra sadece dediğim gibi bu aralardakiler ikili trabzan olacak. Üsttekiler yine üçlü trabzan olacak. Şimdi tekrar ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 kutuya da. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Tekrar buraya şimdi köşe yapacağız. Burası üçlü trabzan olacak. 1, 2, 3. 2 adet zincir çekiyoruz. Tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane. Artık aslında aynı mantık. Buradaki motifler gibi. Sadece şu ortasını ben 2 kat yaptım ama siz tekten de yapabilirsiniz. Evet, köşemizi yaptık. Yan tarafa geçiyoruz. Tekrar bir ikili trabzan. Evet arkadaşlar buraları köşeleri yapıp üst sıraya çıkacağız. Oraya kadar gelelim.
devam edeceğiz. Şu yukarı çıkmayı tekrar anlatayım size. Şimdi burada yaptığımız motifteki gibi aynı aslında. Aynı şekilde şu zincire üstüne geliyoruz ve ilmek kaydırma yöntemiyle buradaki zincirimizi de bir trabzan haline çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde ve üst sıraya çıkacağız. Şimdi burada size bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Eğer örneğiniz kasma yaparsa, yani ki herkesin çünkü ip genişliği, inceliği, esnekliği farklı oluyor. Şu şekilde yapın. İsterseniz şu aralardaki zincirleri 3 tane yapın. İsterseniz dediğim gibi şu aralarda yaptığım zincirleri mesela 4 yapın ya da tığınızın büyüklüğüne göre değişebilir. Gevşek zinciri çekin. Onu siz kendinize göre ayarlayın. Yani benim ipimle sizin yaptığınız ip farklı olabilir. Yani aralarda mesela şu köşeleri 2 değil de 3 zincir yapabilirsiniz. Mesela zincirlerinizi çekerken ya da gevşek tutabilirsiniz elinize. Ya da şu aralardaki dediğim gibi ben 3 tane çekmiştim ya şu beyaz yaprakları. Siz 4 yapın. Yani 2 yapın. Hani ipinizin kalınlığına göre orayı biraz da siz kendinize ayarlayın. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Şimdi buradaki sıralarda üçlü trabzan yapacağız. Şu aralarda ikili yapıyorduk ya, aynı buradaki gibi. Üçlü trabzan yapacağımız için burada 4 adet zincir çekiyoruz. 2, 3, 4 ve yine köşeden başlıyoruz. Bakın arkadaşlar, köşeden başlıyoruz. Ve gene aynı buraya köşemizi yapıyoruz. Aynı motiflerdeki mantık gibi arkadaşlar. İki zincir çektim. Tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ve şimdi artık şu boşluğa üçlü trabzan yapacağız. Bu sıradaki ve artık diğerleri hep üçlü trabzan olacak. 3 adet üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün sıralarımızı tamamlıyoruz. Köşelerimiz üstüne köşe yapıyoruz. Trabzanların aralarına üçlü trabzan yapıyoruz. Ve böyle bu şekilde aynı buradaki gibi 1-2 adet trabzan yapıyoruz. Ama biz kapağını büyük yapacağız arkadaşlar. Yani şu şekilde diyeyim. Şimdi bu böyle şöyle büzüldüğünü düşünün bunun. Ve kapak kısmı şurası, arkası diyelim. Şuraya yani 2 motif büyüklüğünde olacak arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir kapak genişliğimiz olacak. O kapak genişliğine gelene kadar bu şeyi, şu işlediğimiz şeyi her tur arttıracağız. Yani şu şekilde olacak. Bu şekil, şu kapak mesela 2 tane olur. O genişlikte şu kadar ayarlayabilirsiniz. Yani çantanızın genişliği ne kadar ise siz onu kendi çantanıza göre ayarlayın. Şu şekilde mesela kapattığınız motif kapak kısmımızı şuraya dikeceğiz mesela. Şu genişlikte bir kapak olacak. O olana kadar da bu ortadaki halkaları her sıra kendi gözünüze göre büyütebilirsiniz. Ben biraz büyüteceğim. Sonra size tabii sıra vereceğim, şu kadar bu kadar sıra oldu diye. Ben biraz bunu büyüteyim, sonra tekrar görüşelim. Ben yeterince ördüm. Yalnız şurada şöyle bir işlem yapacağım. Ben buraya en son bakın şu şekilde, hani dedik ya bu tarafa gelecek şekilde kapak kısmını ayarlayacağız. Zaten büzülüyor biliyorsunuz, büzeceksiniz ve şöyle şu şekilde olacak bakın. Yalnız ben şöyle yapacağım. 2 sırada sık iğne yapacağım. Sık iğne dedim pardon. 2 sıra ikili trabzan yapacağım son sıramı. Yani böyle bırakmayacağım. 1-2 sırada ikili trabzan yapacağım. Şimdi burada şu birleşim işlemini yapalım. Sonra kaç sıra bu kutulardan yaptık, onları size bir sayayım. Şöyle bakın. Şunlarla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra bu kutucuklu işlemden yaptık büyüterek. Dediğim gibi siz kendi ipinize göre, ipinizin kalınlığına göre, çantanız büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bunu kendiniz istediğiniz sayıda ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada birleştirme işleminden sonra bir zincir çekmiştik. 2, 3 zincir çektim ve artık burada şu şekilde zaten trabzanların üzerine şey yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle başlayalım. 1, 2, 3. Şimdi burada şu boşluğa da tekrar aynı şekilde buraya köşe yapacağız arkadaşlar. Bakın. 1, 2. Buraları üçlü trabzan yapıyoruz köşeleri. Aynı aşağıda olduğu gibi.
Bakın 3 tekrar 2 adet, isterseniz 3 adet, sizin ipinizin dediğim gibi genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Bir, iki. Burada köşeyi de yaptım bu şekilde, gördünüz. Tekrar kaldığımız yerden burada ikili trabzanlara devam edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bakın, trabzanın üstüne denk gelecek şekilde 1, 2, görüyorsunuz bu şekilde her trabzanın üzerine gelecek şekilde ikili trabzan yapıyoruz burada. Köşeleri üçerli, diğer olanlar ve ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Siz bunu tek sıra da yapabilirsiniz. 2 sıra da yapabilirsiniz. Ben duruma göre bakacağım, genişliğine göre. 2 sıraya da tek sıra olarak tamamlayacağım. Şimdi bütün işlemimiz şu anda bu sıra için bu. Bunu aynı şekilde böyle devam ediyoruz. Trabzanların üstüne ikili trabzan şeklinde ve köşelerde gene köşelerimizi yapıyoruz ve onlar üçlü trabzan olacak. Bu şekilde yapıyoruz ve hepsini tamamlayıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kenarları bir sıra ikili trabzan geçtim. Ben 2 sıra demiştim ama 2 sıra geçmeye gerek duymadım. Şimdi şu şekilde yapacağım. Ben yani kendimce anlatıyorum arkadaşlar. Kimsenin tarifine bağlı olarak değil, kendim nasıl uygun görüyorsam o şekilde uyarlıyorum. Şimdi etrafını da bir sıra sık iğne geçeceğim. Kenarlar daha düzgün dursun diye. Yalnız sık iğne geçmeden önce şöyle bir işlem var. Şimdi burada gördüğünüz şu birleşim yerinde ipimiz var. Bakın. Şimdi bu ipi şu şekilde şuradan keseceğim. Bir zincir çekeyim. Şimdi bu ipi burada kesiyorum arkadaşlar. Çünkü sık iğne yapsaydık ilk önce kesmeyecektim ama ondan önce bir işlemim var. Şimdi dediğim gibi normalde motif makineleri oluyor. Bunları takıyorsunuz ama bende o yok. O yüzden elimle düzeltiyorum. Şimdi çantamı şu şekilde, bu arkası diyelim. Ben şurada şu şekilde dikim yapmayı düşünüyorum. Şöyle 2 motif birden demiştim. Ve ön tarafı şu şekilde kalıyor. Yalnız ben bu ön tarafı biraz daha, bu çiçeği azıcık daha aşağı indirmek istiyorum. Eğer genişletirsem bir sırada bu yana doğru taşıyacak kapak. Onu istemiyorum ama biraz da kapağımın aşağıda durmasını istiyorum. O yüzden şöyle bir yöntem buldum. Bakın. Şimdi kapak kısmını şuraya dikmek istiyorum ben. Şu şekilde. Burada çiçek yukarı kayıyor. Gördüğünüz gibi ortaya gelmiyor. Şu biraz yukarıda kalıyor. Ben bunu ayarlamak için şuraya bakın. Şu dip tarafa bakın. Şöyle 2 sıra daha, çiçeğimiz de zaten burada oluyor. Bakın. Bakın şöyle şu şekilde olmasını istiyorum kapağımın. Tam ortalı bir şekilde. Bunu böyle ortalı bir şekilde yapınca bakın şurada, hatta ne diyeyim size, 3 sırada ikili trabzan yapacağım. Sadece şuraya, bu kısma böyle gidip ikili trabzan haline yapacağım ve bunu buraya dikerken burada kolaylık olacak ve motifim de ortada kalacak. Genişlememiş olacak yani. Çünkü bunun etrafını gidersek tamam şey büyür ama bu sefer yanlara taşar. Ben onu istemediğim için şuradan 2 sıra ya da 3 sıra, size kalmış yani, ayarınıza göre ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Sadece bu köşeye, şu köşelere, onu bir başlayayım. Ama dediğim gibi siz yapmak istemeyebilirsiniz. İsterseniz direkt buradan mesela dikebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben biraz daha böyle çantamın ortasına gelsin istiyorum kapağı ve çok geniş olmasını istemediğim için ben bu şekilde yapacağım. Şimdi şuradan tekrar ipimi alıyorum. Bakın şöyle iç tarafından. Sonra da bunu yaptıktan sonra her tarafını sık iğne geçeceğim arkadaşlar. Bu işlemi bitirdikten sonra. Şimdi şuradan zincirimin içinden tığımı geçirdim. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şöyle, daha kolaylık olsun. Şuradan geçirelim tığımızı. Zaten sık iğne geçeceğiz etrafına. Şu şekilde kilitledim ve ön tarafından görüyorsunuz 3 adet zincir çektim ve gene aynı gördüğünüz gibi burada trabzanlarımızın başına ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Aynı normal demin yaptığımız gibi her trabzanın üstüne bir tane gelecek şekilde ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde.
Bakın. İşlemi bu. Dediğim gibi buraya kadar yapacağım. İpimi de gizleyeceğim burada yaparken. Şu koparttığım ipimi de yürüteceğim. Buraya 3 sıra ya da 2 sıra, yani dediğim gibi size kalmış. Örneğinize, modelinize göre 2 sıra ya da 3 sıra ben ikili trabzan yapacağım. Sonra kapak kısmında etrafına sık iğne geçeceğiz ve kapağımız bitmiş olacak arkadaşlar. Ben bunu 2 sıra önce bir döneyim, bakayım, ölçelim, sonra devam ederiz. Ben 3 sıra ikili trabzanımı yaptım. Bakın. Şimdi şöyle kabaca göstereyim ve şimdi bundan sonra bir sırada etrafını sık iğne çevireceğim ama ondan önce göstereyim dedim. Şöyle şu şekilde çantamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şurası arka tarafı diyelim. Ben bunu şimdi burayı böyle yapmamızın sebebi, ya siz böyle yapıp da takabilirsiniz. Yalnız ben şöyle, bu yapılan çantalar şöyle bir sorun gördüm bence. Bu buraya takıldığı zaman şöyle öne çevirdiğiniz zaman kısa kalıyor ve bu çiçek yukarıda kalıyor. Ama modeli büyütürseniz de yanlara doğru kapak büyüyor. Bunu da istemediğim için kendimce böyle bir çözüm buldum. Kapağın dikeceğim yeri arttırım yaptım. Yukarı doğru gitsin ama kapak genişlemesin diye. Şu şekilde, o da şuraya şu şekilde gördüğünüz gibi bunu buraya monte edeceğim, dikeceğim. Ve böyle kapak kapandığı zaman bakın çiçeğim ortaya geliyor ve tam ortalamış oluyor aslında kapak çantayı. Ve dediğim gibi çantalar hani içine bir şey koyunca şişiyor da, yani çok kısa yaptığın zaman o yukarıda çıkıyor. Bu şekilde monte edeceğiz arkadaşlar. Bakın, siz eğer dediğim gibi çantanızın boyuna göre bunu arttırıp ya da azaltabilirsiniz, ya da eğer sizinki öyle havada kalmıyorsa daha da küçük bir şey yapabilirsiniz ya da hiç yapmaya da bilirsiniz bu bölümü. Dediğim gibi ben şimdi etrafını sık iğne geçeceğim ve kapak bölümü bitireceğim arkadaşlar. Siz de aynı bu şekilde bunu da göstereyim. Buradan başlıyoruz. Şu ipleri gizleyeceğim yaparken. Şimdi şu şekilde bakın, şöyle, yani muntazam olacak şekilde, yani bu size kalmış. Yani bunu yaparken dikkatli yapın. Zaten hani bu tarafı dikilecek, hani kasmayacak şekilde aralarına ikişer tane boşlukları bakın şu şekilde koyabilirsiniz. Yani bu sizin biraz da el ayarınıza bağlı bir şey. Bakın şöyle, ipliğinizin cinsi de önemli tabii. Kimi iplik topluyor, kimisi toplamıyor. Şimdi burada her sıranın üstüne birer tane koyacağız. Aynı normal yaptığımız gibi her trabzanın üstüne bir sık iğne gelecek şekilde sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Böyle. Bakın. Böyle ilerliyoruz. Başka hiçbir şey yok. Bakın bu şekilde. Bütün etrafını, yani şurada iki tanesinin, buraya iki tane sık iğne yapın. Evet, her tarafı sık iğne yapıyoruz. Ve ipimizi kesiyoruz. Kapağımız hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Sonra monte etmede tekrar görüşürüz. Ben bütün kenarları sık iğne döndüm. Şimdi çantamıza bunu monte etmeden önce şuradan geçireceğimiz, yani çantamızı büzmek için kullanacağımız ipi göstereceğim. Ben burada bunu hazırladım. Şimdi yapılışını size de paylaşacağım. Bakın şöyle iki renkli yaptım. Bakın. Şimdi bunu sizinle yapımını paylaşacağım. Bunun da ölçüsünü veririm. Ama dediğim gibi siz ölçüp de kendi çantanıza göre de yapabilirsiniz. Ben bunu 2 kat ipten çalıştım arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. 2 kat ipten çalıştım. Yani beyaz da 2 kat. Lila rengi olan da 2 kat. Çünkü benim ipim biraz ince olduğu için ben 2 kattan çalışmayı uygun gördüm. Siz dediğim gibi ipiniz kalınsa tek katta yapabilirsiniz. Şimdi şöyle şu şekilde ben size göstereyim nasıl başladığımı. Bakın. Şöyle 2 kat ipim var. 2 kat bundan. İkisini aynı yere alıyorum. Şimdi bakın. Çok kolay, pratik ve çok hızlı ilerleyen bir örnek ve çok güzeldir. Bütün askı, büzgü için kullanılan şeritlerinize, kordonlarınızda kullanabilirsiniz. Önce ikisini şu şekilde alıyorum ve normal bir kilit zinciri yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakın, kilitledik, normal zincir çeker gibi. Şimdi burada ipinizin tekini parmağınızın üstünde tutacaksınız. Teki aşağıda kalacak.
Şu altta kalanı tığınızın üzerinden geçireceksiniz. Ve öbürküyle de normal zincir çeker gibi. Bakın şöyle yaklaştırayım. Bakın şimdi bunu doluyorsunuz. Şu şekilde tığınızın üstünden geçiriyorsunuz. Buradakinden de ilmeğinizi kilitliyorsunuz. Bunu tığınızın üstünden geçiriyorsunuz. Kilitliyorsunuz. Tığınızın üstünden geçiriyorsunuz. Kilitliyorsunuz. Bakın. Çok güzel bir kordon tekniği bence bu. Mutlaka deneyin. Bütün çantalarınızda da olur. Daha kalın iplerle çanta sapı olur. Şu şekilde bakın. Çok da hızlı ilerliyor. Bakın bunu üstüne. İki renkli. Bunu tek renkte yapabilirsiniz ama ben iki renk daha hoş durur diye iki renkli çalıştım. Bu şekilde. Bakın. Evet arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben şöyle çalıştım bunu. Bunun ölçüsünü vereyim. Dediğim gibi siz kendi çantanıza göre ne kadar istiyorsanız o kadar da uzatabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Şimdi ben ölçeyim. Şunu da sonradan şurayı da sonradan keseceğiz arkadaşlar. Şimdi benimki 92 santim arkadaş. 91,5-92 santim. Dediğim gibi siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben şimdi şuradan kordonumu bu şekilde istediğim boşluklardan geçirebilirsiniz. Dediğim gibi buraya kutucuklar yaptık. Yani sırası size kalmış. Hangi boşluktan geçirmek isterseniz oradan geçirip, yani mesela ben şöyle ortadan dedim çıkaracağım ilkine. Şu şekilde buradan geçirip istediğiniz aralıklardan geçirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Buradan zaten boşlukların yeri belli. Buradan geçirip şu şekilde gönül rahatlığıyla makineye atıp yıkayabilirsiniz. O bakımdan da güzel yani bir seçenek bizim için. Dediğim gibi makromeden de yapabilirsiniz. O da yıkanır. O da güzel bir tercih olabilir. Yani her türlü ipten çalışabilirsiniz bunu. Üzdüğünüz zaman da uzadığı için fazla uzun tutmadım. Dediğim gibi. Şu şekilde. Şuradan geçeyim. Aynı yerden tekrar şuradan çıkaracağım ben. Bakın. Şu şekilde. Bakın. Oldu. Gayet de uzun oldu. Şimdi bunları şu şekilde ben düğüm yapacağım. Bakın. Uçlarına. Siz dediğim gibi başka bir şey de yapabilirsiniz ucuna. Ben düğüm yapmayı tercih ediyorum. Zaten çiçekli olduğu için başka detay koymak istemedim. Göz yormasın diye. Şimdi arkadaşlar evet, şimdi şunları şuradan bir keseyim önce. Şimdi şurada evet, bakın bunu sonra ayarlamasını tekrar yaparız. Şimdi şurada bu büzmek için şuraya bir şey koyacağız. Örgüden böyle hani sıkmak için kullanıyoruz ya, burası gevşemesin diye. Onun için de ben şöyle hazırladım. Bakın arkadaşlar, şöyle 8 zincir çektim. 7 adet sık iğne yaptım arkadaşlar ve 7 adet sık iğneden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra ördüm. Şimdi bunu şu şekilde birleştirip dikeceğim ben. Bakın şöyle. Yani bu şöyle duracak. Yani biliyorsunuz büzgü çantalar, torba çantalarda kullanılan yöntem. Şu şekilde bunu buraya dikeceğim. Öncelikle şu ben yaptıktan sonra ipimi kesmedim. Bunu iğneye geçireceğim. İğneye geçirdikten sonra bunu bir beraber sabitleyelim. Şimdi
2 kat veya tek kat fark etmez. Benim ipim dediğim gibi ince olduğu için bunu 2 kat ipten ördüm arkadaşlar. Yani sizin ipiniz kalınsa tek kat yeterli olur. Şimdi şuradan ilk önce bakın şu iki ucunu birleştireceğim öncelikle. Şu şekilde düzünden. Şöyle iki tarafından uçlarını denk getirecek şekilde bakın. Şöyle. İlk önce bunu bir tek kanatlarından şöyle bakın sabitliyorum. Şuradan bunun da şöyle arka kanadından doğru iğnemi geçirip şöyle birbirine monte edeceğim. Şu şekilde. Bakın. Evet. Şurayı da birleştirelim. Yani bunu siz yapmak zorunda değilsiniz ama bence güzel oluyor. Hem çantanızın bağcının gevşemesini engelliyor. Hem de güzel bir görüntü oluyor bence. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde birleştirdik. Bunun ipimizi kesmiyoruz. Şuradan geçiriyoruz bu bağcıklarımızı. Bakın şu şekilde. Bunu da geçirelim. Bakın. Şimdi şurada ortadan yine o birleştirdiğimiz yerden bu sefer şurayı ikisini birleştireceğiz. Bu aralarını birleştireceğiz ki bunlar ayrı ayrı duracak. Şimdi aynı şekilde devam edelim. Burayı da birleştirelim. Bakın şöyle. Şöyle karşıdan geçelim. Şurayı da şöyle yapayım. Bakın şöyle üstünden geçtim. İyice bu arası belli olsun. Sonra şu ortadan doğru bakın şöyle iğnemizle ortalayarak burayı sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar bu. Çok basit. Sonra sırt çantamızın şu birleşimin kapak birleşimini yapacağız. Ondan sonra da askı kısmını yapacağız ve çantamız bitmiş olacak. Siz de bence Kurban Bayramı yaklaşıyor. Çocuklarınıza hediye yapabilirsiniz. Sevdiklerinize deneyin derim. Hem kolay bir çanta modeli hem de ömürlük. Yani çocuklarınızın bile çocuklarına hediye kalabilecek bir örnek bu. Çanta modeli. Yani hiçbir şey olmaz. Örgü çanta yıkayıp kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar aşağı doğru bir kat daha döndüm. Şimdi burada ipimi keseceğim arkadaşlar aşağı inince. Evet, burada ipimi şuraya sabitliyorum ve içeri doğru gizleyeceğim ben. Ondan sonra keseceğim. Şu şekilde iğnemi de şuradan geçiriyorum. İpim dışarıda kalmasın diye ipimi içeri alıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi şu şekilde. Şuradan da geçirelim tekrar. Evet, şimdi ipimi keseceğim. Zaten düğüm yapmıştık. Bakın. Bu şekilde. Şimdi şunu şöyle gevşetelim. Çünkü kapak kısmını yerleştireceğiz. Şimdi iyice şöyle gevşetelim. Bakın düğüm yaptığımız için zaten çıkmıyor da buradan ama dediğim gibi. Şimdi zaten kapak kısmımızın genişliği tam burada arka sıraya göre yapmıştık bunu. Şimdi ben şuradan yapacağım kapağımı birleştirmeyi. Bakın şu şekilde. Şuradaki şu ikili trabzanın ya da bakın şöyle. Şurada ikili trabzan yapmıştık ya. Bunun
ilkinden, yani tam bu papatyanın birleşimi başladığımız yerinden şu şekilde bunu birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle küçük kancalarını bir sabitleme yapacağım. Kaymasın dikerken de, kolaylık olsun. Siz de yapabilirsiniz. Bir tane şöyle baş tarafına şu şekilde, bir tane de diğer baş tarafına yapıyorum. Evet, şu şekilde bakın. Bir tane de ben orta kısmını şuradan takacağım, hareket etmesin diye, yaparken kolaylık olsun. Şöyle ortadan bakın şu şekilde sabitledim. Şimdi iğnemle düzgün olacak şekilde bunu sabitleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ilk önce şu baş tarafından başlıyorum. Tığımı ben iğnemi şöyle içeriden doğru geçiriyorum ilk önce. Şimdi şöyle çevireyim. Bu şekilde bakın, şöyle zaten son zincirlere denk geliyor. Şöyle her en son sırada geçtiğimiz sık iğnelerin içinden birer kez iğnemi geçiriyorum. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi bunu siz tığla da yapabilirsiniz, başka bir yöntemle de yapabilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Bakın. Ve bu makine dikişi gibi, hani bir tane şu şekilde alıyoruz. Burada boşluk var, bir tane daha geriden alıyoruz şöyle. Bakın. Şu şekilde. Bu sefer olmaz. Şimdi sadece tel şeklinde yaparsanız ipiniz toplanma yapar, yani çeker. Bu şekilde yaparsanız bir kayma olmaz. Daha sağlam dikilir. Şimdi ben bunu karşı tarafa kadar aynı işlemi yapacağım arkadaşlar ve sabitleyeceğim. Şimdi ben bunu karşıya kadar birleştirip geleceğim. Birleştirme işlemi yaptım. Bakın. Şu şekilde. Şimdi sap kısmına geçeceğiz. Yani askı kısmına geçeceğiz. Burada da ben önceden yaptım, hazırladım. Ama tabii tarifini vereceğim şu şekilde. Bakın. Şu şekilde sık iğneden oluşuyor. O yüzden gösterme gereğinde bulunmadım. Yani 8 adet zincir çekip 7 tane sık iğne yapıyorsunuz ve bunun uzunluğu 1 metre 15 santim örüyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii şöyle bir şey var. Çocuğunuzun boyuna göre bunu uzatıp veya kısaltabilirsiniz. Çocuğunuzun kullandığı çantalardan yardım alıp da ölçüsünü ona göre de seçebilirsiniz. Ama dediğim gibi 8 adet zincir çektim. 7 tane sık iğne yaptım ve 1 metre 15 santim. Dediğim gibi siz bu santimi arttırabilirsiniz. Şimdi ben burada şu şekilde bakın, bu ucuna yaptım. Öbür ucunu da size göstereceğim. Ayar koydum buraya. Bakın şu şekilde. Yani bu bir ayarlı askı. Hem biraz daha büyüdüğünde de kullanabilsinler diye ben ayarlı şekilde yaptım. Bakın şöyle. Şimdi bu ayarı nasıl takıldığını göstereceğim size. Bu da çantamıza sabitlemek için şu şekilde arka tarafına bakın. Bunları şöyle takacağız. Bunlar da askı ayarı olacak. Öncelikle şu askı ayarını bu taraftan da size takılışını göstereyim ve çantamıza askımızı sabitleyelim arkadaşlar. Şimdi önce şu askı ayarımızı bir kordonumuza geçireceğiz, askımıza. Ben birini taktım, o yüzden şöyle düz olmasın dikkat edeyim. Şu şekilde bakın, şöyle düz kısmından, yani şurası, bakın şurası tersi, burası düzü. Şuradan şimdi öncelikle bunu böyle bir geçiriyoruz. Şuradaki ipi kesmedim ki, buraya dikeceğiz çünkü birleştireceğiz, orada lazım olacak. Şimdi bu şekilde bakın, bunu buradan geçirdik. Şöyle askı şeklinde. Şimdi burada geçirdik. Şuraya bu askıyı birleştireceğiz, sabitleyeceğiz ki aynı bu şekilde gibi olsun. Bakın şurada şunu yapacağız. Şimdi bunu yaptıktan sonra şunu şöyle biraz gevşetiyoruz. Bakın taktıktan sonra
Çünkü şuraya tekrar bunu geçireceğiz ve bunu burada dikeceğiz. Bakın arkadaşlar, şuradan şimdi bunu buradan böyle geçiriyoruz tekrar şu boşluktan. Şuradan tığımızla yardım alabiliriz. Şöyle itebiliriz. Şuradan geçirdik ve tekrar şu aradaki buradan, bakın buradan geri çıkartacağız. Şu şekilde bunu tığımızla itelim. Şimdi bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle karşılıklı. Buraya sabitlemiş olacağız. Bakın şu şekilde çıkartmış olduk. Gördünüz mü? Bakın. Şöyle yaklaştırayım. Bakın şu şekilde oldu ve bunu buradan şuraya dikeceğiz arkadaşlar. Sabitleyeceğiz ve askımız olmuş olacak. Aslında basit bir birleştirme yöntemi var. Tekrar ipimizi iğnemize geçirelim ve sabitleyelim. Askımızı çantamıza monte edeceğiz. Çantamız bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi bakın şu şekilde, şöyle karşılıklı olacak şekilde şuraya şöyle iğne yardımıyla bunu dikiyoruz. Şu şekilde şu kenarlarını güzelce de sabitliyoruz. Bakın. Şöyle bir kere daha üstünden geçeceğim. Bunu da dediğim gibi iki kattan örebilirsiniz. Ben iki kat ördüm. İpim ince, dediğim gibi siz kalınlığına göre tek kattan örebilirsiniz arkadaşlar. Ve boyunu söylediğim gibi çocuğunuzun boyuna göre çantasından, mesela kullandığı bir çantadan da yardım alarak yapabilirsiniz. Şimdi ben ipimi keseceğim arkadaşlar. Şurada bir sabitleyeyim. Ve ipimi keseceğim. Şuradan ipimi gizleyeyim. İç taraftan doğru. Gizledikten sonra keseceğim. Şimdi ipimi kesebilirim. Evet arkadaşlar, bu da hazır. Bakın. Evet arkadaşlar, ben ayarlı yaptım. Dediğim gibi büyüdüğünde de kullanabilsin. Şimdi şurada da çantamıza bunu sabitlemek için şu ayarlı yaylar var. Bunların büyük olanlarından kullandım ben. Şimdi onu da şu şekilde dip tarafından şöyle geçirelim. Kullanım çok basit. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bakın. Bunları şuradan çantamıza tutturacağız arkadaşlar. Bakın şöyle. İstediğiniz herhangi bir yerden geçirebilirsiniz. Şu şekilde. Bakın.
Şu çantamın dip tarafından örneğimin orta yerine gelecek şekilde ben bunu taktım. Şimdi bunu da aynı şekilde takıyorum. Hem kullanımı rahat. Yoksa buraya normal halka alıp dikebilirsiniz ama burada dikme işlemine gerek yok. Şu şekilde bakın. Şimdi burada şu şekilde tuttuk. Şöyle düz yaptık. Sonra bunu şöyle çeviriyoruz. Yani dışına ve bunu buraya monte edeceğiz arkadaşlar. Ayarladığınız bir yerden tutma sapı gibi. Burada kapak kısmının olduğu yerden bunu monte edeceğiz. Şimdi ben bunu buraya dikip geleceğim arkadaşlar. Bakın gene aynı bir şekilde şu şekilde kancalarla sabitleyip bunu da iğne yardımıyla birleştirip geleceğim. Bir de tekrar göstereyim dedim. Şu şekilde ben bir iğne yardımıyla yaptım. Bu şekilde sabitledim. Şimdi normal demin kapak kısmında diktiğimiz gibi buraya şuradan kapak kısmı birleşim yerinden burayı dikeceğiz arkadaşlar ve çantamızın askı kısmı da bitmiş olacak. Çantamızı tamamlayacağız. Burayı da diktikten sonra çantamızın tamamlanmış haliyle karşınıza geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben çantamı bitirdim. Şu şekilde burada askı dikiminde yaptım. Şu şekilde ayarlı. Bunu çocuğunuz büyüdüğü zaman da kullanabilmesi için ben ayarlı askı tercih ettim. Ve kendi markamı, amblemini buraya diktim. Şu şekilde göstereyim. Bakın çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Kız çocuklar için harika bir çanta bence, yazarlarıyla ve yıkanılır olması çok güzel. Biliyorsunuz çocuklar çok kirlettiği için. İçi şu şekilde, ben astar çalışması yapacağım içine ama bu şekilde de kullanabilirsiniz. Astarlı da güzel olur. Ben astar dikmeyi düşünüyorum. Bu şekilde çok tatlı oldu. Bakın, kız çocuğu olanlar bence ya da yakınlarında kız olan çocuklarımız olanlar bunlardan çok güzel bir hediye. Hatta çocuklarının ve çocuklarına kalabilecek bir hediye bence bu. Ben de kızıma yaptım. O da belki kendi çocuklarına saklar. Benden hatıra kalır. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çantamın modelini yapıp benimle paylaşabilirsiniz. Şuraya bir yere Instagram adresimi bırakacağım. Oradan bana atabilirsiniz. Ben de sayfamda sevinerek, mutlulukla paylaşırım arkadaşlar. Bir ricam da var. Lütfen kanalıma abone olabilirseniz. Çünkü abone olmak ücretsiz ve biz de emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Hem faydalı olalım hem de emeklerimiz boşa gitmesin. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyede bulunabilirsiniz. Şöyle olsaydı ya da şöyle tarif paylaşabilir misiniz diye. Mesela onları da elimden geldiğince sizinle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de güzel güzel çantalar yapıp benimle paylaşırsınız. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın arkadaşlar.